Farz edelim ki eski çağlarda bir devlet kurmak istiyorsunuz. İlk dikkat etmeniz gereken şey ne olurdu diye bir soru sorsaydım size. Cevabınız ne olurdu? Sizi bilmem ama bence bu soruya verilebilecek en iyi cevap ordudur. Çünkü ordu o çağlarda sizin saf gücünüzü temsil ediyordu. Eğer berbat bir orduya sahipseniz garanti edebilirim ki devletinizin ömrü bir insan ömründen daha az olurdu. Peki gözümüzün nuru olan Osmanlı'nın ordusu nasıldı? Tek kelimeyle kusursuzdu. Osmanlı ordusu eyalet askerlerinden Kapıkulu askerlerine, tımarlı sipahilerden devşirilmiş Yeniçerilere kusursuz bir makine dişlisi gibiydi. Gelin size basitçe Osmanlı'nın tüm ordu birimlerini anlatayım. Yararlandığım kaynakları aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Son olarak bu videodan sonra yapacağım 4 gizemli teşkilat, Taşra Teşkilatı, Saray Teşkilatı, Yeniçeriler ve Celali isyanları ile ilgili videolarda izlerseniz kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaz. O zaman hadi başlayalım. Osmanlı'nın ilk yıllarında yani bir devletten ziyade bir beylikken herhangi bir ordusu yoktu. Tamamen gönüllülük esasına dayalıydı. Fakat tabii ki burada bazı önemli noktalar var. Osman Bey'e bağlı Türk aşiretleri ve bazı teşkilatlar Osman Bey'in yanında yer almış ve bölgede ciddi fetihler gerçekleştirmiştir. Kaynaklarda adı geçen bu 4 teşkilat sırayla şöyledir. Hristiyanlara karşı gaza yapmak isteyen Gaziyane Rum, esnafların sorunlarını çözmek amacıyla kurulan ve günümüz ticaret odasına benzer işlevler gören Ahiyani Rum, Baba İshak isyanı ile Selçuklu'nun zayıflamasına zemin hazırlayan ve Ahmet Yesevi'nin tasavvuf anlayışından etkilenen dindarlar tarafından kurulan Abdalani Rum, son olarak seferlere katılmak isteyen Türk kadınların oluşturduğu Bacıyani Rum teşkilatlarıdır. Osman Bey'in yanında savaşmak isteyenlerin temel sebebi ise yağma yapmak ve ganimet ele geçirmektir. Bu savaşlar ve yağmadan elde edilen büyük zenginlikler öylesine geniş kitlelere etki ediyordu ki civardaki Türk beyliklerine bağlı Türkler de Osmanlı'ya katılmaya başlıyordu. Yaya ve müsellemler. 1326'da Bursa'nın fethinden sonra Osmanlılar sürekli ve düzenli bir orduya duyulan ihtiyacı hissetmeye başladılar. Bu soruna çözüm arayan devlet erkanı, Bursa Kadısı Candarlı Kara Halil Paşa'nın önerisiyle Selçuklulardan kalma haşer ve kaser sistemini uygulamaya karar verdi. Başlangıçta 1000 yaya ve 1000 müsellem olarak yetiştirilen bu teşkilatlı birlikler zamanla genişledi. Kendilerine tımar tahsis edilmişti ve savaş olmadığı dönemlerde çiftçilik yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Bu nedenle vergilerden de büyük ölçüde muaf tutuluyorlardı. Ancak Acemi Ocağı'nın kurulmasıyla bu birlikler yavaş yavaş geri planda kaldı. 15. ve 16. yüzyıllarda ise tamamen geri hizmetlerde kullanılır hale geldiler. Ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri ve yolları onarmak gibi görevleri üstleniyorlardı. Eğer kişiler savaşa zamanında gelmezler ve bu konuda da bir özür beyan etmezler ise kulakları kesiliyor, devam eden durumlarda ise idam ediliyorlardı. Buradan da Osmanlı'da savaşa katılmamanın nedenli büyük bir suç olduğunu görüyoruz. Yaya ve Müsellem Teşkilatı 1591 yılında giderek işlevini yitirdiği gerekçesiyle kaldırıldı. Azepler. İlk başlarda hafif okçu birliklerine duyulan ihtiyaç nedeniyle Azep Teşkilatı kurulmuştu. Bölgenin imamı veya merkezin atadığı ketüda köye ya da bölgeye giderek Türk kökenli çocukların merkeze toplanması için çağrıda bulunurdu. Savaşa katılmak isteyen gençler görevli tarafından seçilir ve ailelerine ödeme yapılarak teşkilata alınırdı. Azepler Yeniçeriler gibi merkezde toplanmaz, müsellemler veya tımarlı sipahiler gibi farklı bölgelere veya birimlere dağıtılırlardı. Bazı azeplere tımar tahsis edilir ve vergiden muaf tutulurdu. Ayrıca bazen kale muhafızlığı görevinde de kullanılıyorlardı. Zamanla hafif okçu birlikleri olarak başlayan azepler merkezi ordunun ön saflarında yer almaya başlamış ve ilk hücuma maruz kalan birlikler haline gelmişti. Savaş sırasında sağa ve sola açılarak arkadaki topçu atışlarının da önünü açarlardı. Osmanlı'daki birçok askeri birim zamanla bozulmaya yüz tutmuş olsa da azepler ilginç bir şekilde uzun süre düzenlerini korumuşlardı. Ancak 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından Azep Teşkilatı da dağıtıldı. Tımarlı Sipahi. Tımarlı sipahileri anlayabilmek için öncelikle Osmanlı'daki tımar sistemini iyi bilmek lazım. Osmanlı Devleti'nin sınırları genişledikçe Anadolu ve Rumeli'de sahipsiz ve değerli topraklar ortaya çıkmıştır. Devlet bu toprakları has, zeamet ve tımar olmak üzere 3 gruba ayırmış ve merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla belirli kişilere tahsis etmiştir. Tımar veya zeamet topraklarının bulunduğu yerlere tımar bölgesi denirdi. Bu bölgeler bir köy veya bir kasaba büyüklüğünde olabilirdi. Devlet bu bölgelere tımarlı sipahiler atayarak
kullanarak yerel yönetimi ve güvenliği sağlamıştır. Tımarlı sipahiler rastgele bir şekilde seçilmezdi. Azepler, akıncılar, yaya ve müsellemler arasından savaşta yararlılık göstermiş olan kişiler bu göreve getirilirdi. Normal şartlar altında sivillerin tımarlı sipahi olması kesinlikle yasaktı. Ancak savaşlarda üstün başarı gösteren gönüllü askerler de tımarlı sipahi olabiliyordu. Bir tımarlı sipahi kendisine tahsis edilen topraklardan elde ettiği gelirler karşılığında şu sorumlulukları yerine getirmek zorundaydı. Gelirlerine göre en az bir cebeli yetiştirmek, bölgenin güvenliğini sağlamak ve vergi toplamak, vergilerden kendi maaşını ve askerlerin giderlerini karşılamak, artan kalan vergiyi hazineye göndermek. Bu sistem sayesinde Osmanlı Devleti merkezi kasadan hiç para harcamadan Taşra bölgesini kontrol edebiliyor ve asker sayısını gitgide arttırabiliyordu. Sipahinin yetiştirdiği cebeliler genellikle sipahilerin savaşta esir aldığı veya satın aldığı kölelerden oluşurdu. Bunun yanı sıra bulunduğu bölgenin ekonomik durumu kötü olan kişiler de cebeli olarak seçilebilirdi. Fatih Sultan Mehmet döneminde cebeli yetiştirme kuralları daha sistematik hale getirtilmiş ve kayıt altına alınır olmuştu. Bir sipahi savaşa katılmadan önce bağlı olduğu beylerbeyi tarafından teftiş edilir ve kaç cebeli getirdiği kayıt altına alınırdı. Eğer belirlenen sayının altında cebeli yetiştirmezse bedeli cebeli adı verilen bir vergi ödemek zorunda kalırdı. Bu akıllıca sistem sayesinde zaman içerisinde cebeli sayısı gitgide artmış ve Anadolu'da 374 bin, Rumeli'de 127 bin cebeli olduğu kaydedilmiştir. Ancak tımar sisteminin bozulmasıyla bu düzen de gitgide zayıflamıştır. Tımar sisteminin çöküşündeki en büyük etkenlerden biri rüşvet ve kayırmacılıktır. Beylerbeyleri sipahi adaylarını liyakat yerine para karşılığında belirlemeye başlamıştı. Tecrübesiz ve yeteneksiz kişilerin tımarlı sipahi olması ordunun savaş gücünü acayip derecede zayıflattı. Bu yozlaşma zaman içerisinde Osmanlı ordusunun gücünü büyük oranda düşürdü. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde 40 bin atlı çıkaran Rumeli tımarlıları ilerleyen yıllarda ancak 8 bin atlı çıkarabilir hale gelmişti. Tımar sistemindeki bozulmalar Celali isyanlarının da büyümesine neden olmuştur. Birçok sipahi ekonomik sıkıntılar yüzünden isyancılara katılmış ve Osmanlı taşrasındaki düzen tamamen bozulmuştur. Yapılan reformlar da bu çöküşü durdurmaya yetmemiş, böylece 1847 yılında tımarlı teşkilatı tamamen ortadan kaldırılmıştı. Akıncılar. Akıncılar Osmanlı'nın belki de en özel askeri sınıflarından bir tanesiydi. Akıncılar Osmanlı'nın uç bölgelere yerleştirdikleri Türkmen aşiretlerinden oluşurdu. Nitekim Osman Bey de zaten Selçuklulara bağlı bir akıncı boyuydu. Devlet akıncılara kesinlikle bir silah desteği ya da askeri bir destek sağlamazdı. Zaten kabul de edilmezdi. Çünkü akıncı Türkmenlerinin kendi aralarında koydukları kurallar vardı ve bu kurallar kesinlikle çiğnenemezdi. Örneğin akıncı olmak isteyen bir insan mutlaka başka bir akıncının kefil olmasıyla akıncı olabilirdi. Akıncıların görevi düşmana ani pusular atarak yıpratmak ve ekonomik kaynaklarını yağmalamaktı. Zaten geçimlerini de bu şekilde sağlıyorlardı. Ayrıca çok iyi dil bilirler ve zaman zaman casusluk faaliyetlerinde de bulunurlardı. Ne yazık ki 1595 yılında Sinan Paşa'nın hatası sonucu akıncıların 3'ü neredeyse yok olmuş ve bir daha asla toparlanamamışlardı. 1826 yılında da 2. Mahmut Akıncı Teşkilatı'nı dağıttı. Deliler. Bu askeri birime deli denmesinin tek bir sebebi iri yarı cüssede olmaları ve düşmanla çarpışan ilk kişi olmalarıdır. Kökenini bilmediğimiz ama Rumeli'de ortaya çıkan bu teşkilata ilk zamanlar uzun boylu Türk çocukları alınsa da zaman zaman Müslümanlığı kabul etmiş olan Arnavut, Slav gibi gençler de alınır olmuştu. Teşkilata giren genç önce merkezde sıkı bir eğitimden geçer ve eğitim sonrası hiçbir savaştan kaçmayacağına dair yemin ettikten sonra bölgeye geri gönderilirdi. Osmanlı Devleti'nin zayıfladığı zamanlarda çeşitli isyanlara karışmış ve bozulmaya başlamışlardı. 1826 yılında ise 2. Mahmut bu teşkilatı da ortadan kaldırdı. Kapıkulu Ocakları. Kapıkulu Ocakları, Kapıkulu piyadeleri ve süvarilerinin genel adıdır. Bu ocağın kurulması Candarlı Kara Halil Paşa'nın ve Karamanlı Molla Rüstem'in tavsiyesi üzerine kurulmuştur. Dönemin tarihçisi Aşık Paşazade'nin konuyla ilgili aktarımı şöyledir. Bir gün Karaman elinden Kara Rüstem adında bir bilge geldi. Candarlı Kara Halil Paşa'ya dedi ki, "Efendi, bunca hanlık malını niçin ziyan edersin?" Halil Paşa ise, "O dediğin hangi maldır?" Molla Rüstem, "İşte bu gördüğün esirler. Bunların 5'te biri hanındır. Bu Tanrı buyruğudur." dedi. Halil Paşa bu durumu Sultan 1. Murad'a arz eder ve Sultan 1. Murad Tanrı buyruğu neyse onu yap emrini verir. İşte kaynakta gördüğümüz gibi Kapıkulu Ocakları'nın kuruluşu tam bu şekildedir. Hikayenin bundan sonrasını çok iyi dinleyin, aksi takdirde Yeniçerileri ve Kapıkulu askerlerinin mantığını anlayamazsınız. Kapıkulu Ocağı'nı besleyen 3 tane kaynak vardı. Pençik sistemi, devşirme sistemi ve kulu olanları. Pençik sistemi kısaca şöyleydi. Savaş sonrası esir edilen askerler savaşan Türkmenler arasından paylaştırılırdı. Eğer bir Türk
5 esir aldıysa bunun mutlaka bir tanesini devlete bağışlamak zorundaydı. Ayrıca esir başına da 25 akçe vergi vermek zorundaydı. Günümüzde her ne kadar devşirme sistemi ünlü olsa da Osmanlı'nın asıl asker ihtiyacını giderdiği sistem kesinlikle pençik sistemiydi. Devşirme sistemi, kısaca belirli devlet görevlilerinin Rumeli'de bulunan ve Müslüman olmayan ailelerden sağlıklı ve genç olan çocukları para karşılığında alması ve acemi teşkilatına vermesidir. Devşirme sistemi gerçekten de çok uzun ve genelde yanlış anlaşılan bir konu. O yüzden bu konuyla ilgili Yeniçeri videomda daha detaylı anlatacağım. Ama şimdilik geçiyorum. Kul olanları. Yine kısaca anlatacak olursak Yeniçerilerin çocuklarının ocağa alınmasıdır. Bu sistem ilk başlarda kullanılmıyordu çünkü Yeniçerilerin evlenmesi kesinlikle yasaktı. Fakat daha sonra 16. yüzyılda kurallar gitgide bozulmuş ve Yeniçeriler evlenir olmuştu. Acemi ocağı. Devşirilmek istenen çocuk ilk olarak kesinlikle Acemi ocağına getirilirdi. Buraya gelen çocuk hemen çiftlikle uğraşan Türk ailelerine gönderilir ve burada 7 yıl kalırdı. Ailenin yanında kalan çocuk hem çiftçilik yapardı hem de Türkçe öğrenip Müslüman olurdu. 7 yılın ardından tekrar Acemi ocağına döner ve 5 yılda burada çeşitli esnaflık işleriyle uğraşırdı. Tabii ki bunların yanında ok atma, kılıç kullanma, güreşme, İslami dersler gibi çeşitli eğitimler de gösterilirdi. 5 yılın sonunda Acemi ocağı ağası ya da Yeniçeri ağası devşirilen çocukların ihtiyaçlar ve yetenekleri doğrultusunda hangi ocağa gönderileceğine karar verirdi. Yeniçeri ocağı. Önceleri sadece yaya birliklerinden oluşan Yeniçeriler zamanla padişahlara karşı gelmeye başlamıştır. Bu durumu dengelemek amacıyla Fatih Sultan Mehmet'in isteği üzerine Yeniçeri Ocağı'na bir sekban bölüğü daha eklenmiştir. Böylece teşkilat içindeki gruplar birbirleriyle çelişmiş ve padişaha karşı isyan etmeleri zorlaşmıştır. İkinci Bayezid döneminde ise benzer bir nedenle sekbanların da bir üstünde yer alan A bölükleri de teşkilata eklenmiştir. Bunların yanı sıra Yeniçeriler, Peykler, Solaklar, Hasekiler, Zağırcılar, Turnacılar ve Saksoncular gibi birçok alt gruba da ayrılıyordu. Ancak tüm bunları detaylıca anlatırsam videonun süresi 1 saate uzayabilir. Bu yüzden bu konuyu ayrı bir videoda ele alacağım. O yüzden şimdilik devam ediyorum. Fatih Kanunnamesi'ne göre Yeniçeri ağası bütün ağaların en üstündeydi ve neredeyse Kapıkulu piyadelerinin tamamından sorumluydu. Kendisi padişahın mutlak otoritesini temsil ediyordu. Nitekim tahta kalmak isteyen padişah, merkezi kuvvetlerinin bel kemiği olan Yeniçerilerin başını mutlaka kendi saflarında tutması gerekiyordu. Yeniçeri ağası padişah tarafından bizzat atanırdı. Atanan kişi bazen ocaktaki sekban teşkilatından, bazense Kapıkulu süvari birimlerinden padişaha yakın kişiler tarafından seçilirdi. Ayrıca sanılanın aksine Yeniçeri ağası Osmanlı'da isyan çıkarabilecek biri olarak görülse de asıl korkulması gereken kişi o değil, yardımcısı olan Kul Kethüdası'ydı. Çünkü padişah, sadrazam ve hatta Yeniçeri ağası bile ondan çekinirdi. Bunun nedeni Yeniçeri ağası doğrudan padişah tarafından atanırken Kul Kethüdası mutlaka ocak içinden seçilirdi. Böylece Yeniçerilerle saray arasında bir köprü görevi görürdü. Eğer Kul Kethüdası memnun edilmezse bir isyan sırasında Yeniçeri ağası bile hayatını kaybedebilirdi. Buna en iyi örnek genç Osman döneminde çıkan isyanda Yeniçerileri durdurmaya çalışan Yeniçeri ağası Hasan Halife'nin başının top gibi sektirilmesidir. Bütün bunların yanı sıra bir Yeniçeri askerinin mutlaka uyması gereken bazı kurallar vardı. Yeniçeri askeri mutlaka komutanına itaat etmeliydi, dindar olmalıydı, gösterişten uzak olmalıydı. Bir Yeniçeri askeri kesinlikle evlenmemeliydi ve ticaret yapmamalıydı. Bunun sebebi mesleğinin sadece askerlik olması ve askerlik mesleğine kendisini vermesiydi. Eğer kanunları çiğneyen ya da taşkınlık yapan bir Yeniçeri askeri olursa suçun cezası direkt kendisine bağlı bölük subayı tarafından verilirdi. Eğer suç çok ağır ve telafi edilemeyecek boyutlardaysa bütün üst rütbeli Yeniçeri subayları tarafından yapılan divan ağasında karar verilirdi. Bu sistem bütün Osmanlı askeri teşkilatı için geçerliydi. Cezalar genelde ya ocaktan atılmak ya da tekme tokat dövülmekle sonuçlansa da ağır suçların sonucunda mutlaka idam cezası verilirdi. Yeniçeriler Osmanlı'nın büyümesinde ve genişlemesinde çok büyük bir rol oynamış olsalar da 16. yüzyıldan sonra ağır ağır bozulmaya ve itaatsizleşmeye başlamışlardır. 3. Murat döneminde artık padişahların ordunun başında sefere gitme işi padişahın otoritesini sarsmasına sebep olmuştur. Ayrıca teşkilat içerisinde pek çok rüşvet olayları dönmüş ve haksız yere memur atamaları gerçekleşmiştir. Böylece Yeniçeriler savaşlarda artık yararlılık gösteremeyen ve ufak bir olayda geri çekilen bir ordu haline gelmiştir. Zamanla evlenme yasağı da delinmiş ve her Yeniçerinin kendi evleri olmuştu. Böylece Yeniçeri teşkilatı artık sadece ocağa maaş alınmak için gidip gelinen ve hiçbir savaşa katılmayan, sürekli isyan çıkaran bir orduya dönüşmüştü. 1826 yılında 2. Mahmut döneminde artık sabırlar taşmış ve bir gece Yeniçeri ocağı bombalanarak bütün Yeniçeriler yok edilmiştir. Lağımcı Ocağı.
Lağım tüm kale kuşatma tekniklerinin en karmaşık olanıydı. Lağımcıların tünel inşasını ve uygun şekilde havalandırılmasını bilmenin yanı sıra gerekli barut miktarını hesaplayabilen, lağımları hazırlayıp patlatma konusunda yetenekli ve becerikli kişiler olmaları gerekiyordu. Yani lağımcılık son derece bilgili ve becerikli kişilerin görev aldığı bir alanda. Lağımcılar kabur adı verilen uzun ve dar koridorlar açarlardı. Tavanın dar ve alçak yapılmasının amacı patlamanın daha güçlü ve yıkıcı olmasını sağlamaktı. İstanbul'un fethi başta olmak üzere Belgrad, Rodos, Estergon gibi kalelerin ele geçirilmesinde lağımcıların önemi büyüktür. 3. Selim döneminde kale yapıcılığı, köprü yapıcılığı gibi çeşitli görevlere ayrılsalar da 17. yüzyıldan sonra gelişigüzel kişilerin ocakta görevlendirilmesiyle ocak yavaş yavaş bozulmaya başlamıştır. Topçu Ocağı. Topçu teşkilatında ya top döktürülürdü ya da top atıcıları yetiştirilirdi. Ocağa giren nefer öncelikle bir dizi sınavdan geçerdi ve sınav sonunda kişinin topu döken usta mı yoksa topu atan asker mi olacağına karar verilirdi. Topçular Yeniçeriler gibi tamamen merkezde bulunmazdı. Merkezde yalnızca top döken ustalar ve yeni ocağa katılan askerler yer alırken asıl topçuların bir kısmı eyaletlere dağıtılır, bir kısmı ise denizcilik görevleri için gemilere gönderilirdi. 16. yüzyılda Osmanlı topçuluk konusunda zirve olsa da zamanla Avrupa'nın gelişmesiyle geri planda kalmış ve yeni ıslahatlar yapılması için düğmeye basılmıştı. 3. Mustafa döneminde topçu ocağının genişletilmesi ve daha pratik bir hale getirilmesi istenmiş, böylece Fransa'dan subaylar getirtilerek yenileşme hareketleri başlatılmıştır. Fransa'dan gelen subaylar arasında adını telaffuz edemediğim Baron de Tot adında bir abi önce bir mühendislik okulu kurmuştur ve ardından da sürat topçu ocağını inşa ettirmiştir. Bu hareketiyle topçular dakikada 8-10 tane top ateşleyecek kadar ilerlemiştir. Fakat ne yazık ki Kabakçı Mustafa isyanıyla bu yenileşme hareketi tamamen durmuştur. Humbaracı Ocağı. Humbaracı Ocağı'nı topçu ocağından ayıran en büyük farklardan bir tanesi humbaracıların havan topunu ve el bombasını kullanmasıydı. Humbaracılar ocağa alındığından ilk itibaren yine bir sınava tabi tutulur ve atıcı mı olacak yoksa top dökücü mü olacağı yönünde ayrıştırılırdı. Topçu teşkilatındaki askerler gibi onlar da kimisi denizde kimisi kalelerde görev alırdı. Zaman içerisinde humbaracı teşkilatı da ne yazık ki işlevini kaybetti. Özellikle top mermileri açısından Avrupa'dan bir hayli geri kalmıştı. 1730 yılında dönemin padişahı 1. Mahmut artık askeri açıdan zayıflamanın önüne geçilmesi gerektiğini düşündü ve hemen bir divan toplayarak önerileri bir kağıda yazdı. Çözüm belliydi. Bir mühendis ile bütün teşkilatı baştan sona yenileyecekti. Fakat şöyle bir sorun vardı ki Osmanlı'da ne yazık ki yetişmiş iyi bir mühendis yoktu. Sultan Mahmut bu sorunu çözmek için Fransız asıllı olan ve benim gerçek adını telaffuz etmekte zorlandığım fakat Müslüman olduktan sonra adını Ahmet Paşa olarak değiştiren bir mühendisi Osmanlı'ya getirerek bu sorunu çözecekti. Ahmet Paşa'nın humbaracı ocağını yeniden başarılı bir şekilde diriltmesinin en büyük sebebi humbaracıların ana merkezini bir mühendislik fakültesine çevirmesiydi. Humbaracı ocağı artık yarı zamanlı askeri bir okul gibiydi. Bunun yanı sıra sürekli matematik ve geometri dersleri görülüyordu. Bütün bunların yanında humbaracı ocağı tekrar teşkilatlandırılmıştı ve daha koordineli hareket edebiliyordu. Fakat gel zaman git zaman 1. Abdülhamit döneminde ocak tekrar bozulmaya başladı ve etkisini giderek yitirdi. 1826 yılında 2. Mahmut döneminde humbaracı ocağı, topçu ocağı ve lağımcılar tek bir çatı altında toplanarak Tophaneyi Amiri adında yeniden teşkilatlandırıldı. Kapıkulu süvarileri. Kapıkulu süvari teşkilatı 4 bölümden oluşuyordu. Sipahiler, silahtarlar, ulufeciler ve garipler. Bu teşkilat Kapıkulu piyadelerinden bağımsız olarak 1. Murat döneminde Kara Timur Taş Paşa'nın tavsiyesi üzerine kurulmuştur. Muhtemelen sarayda ve doğrudan padişaha bağlı bir süvari gücüne duyulan ihtiyaç bu sınıfın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Teşkilata mensup asker sayısı 5000 ila 7000 arası değişmekteydi. Kapıkulu süvarilerini piyadelerden ayıran en büyük fark ise bu sınıfa yalnızca üst düzey yöneticilerin çocukları girebilirdi. İlk başlarda asker ihtiyacını yalnızca yöneticilerin çocuklarından karşılanırken zamanla Birun'da yetişmiş askerler de bu sınıfa dahil edildi. Sipahiler. Sipahiler Kapıkulu süvari sınıfının en üst düzey rütbeli ve en ayrıcalıklı birimiydi. Yeniçeri askerleri gibi katı kurallara tabi değillerdi ve evlenmelerine izin veriliyordu. Hatta belirli bir karargahları bile yoktu. Saraya yakın iç mahallelerde kendi evlerinde yaşıyorlardı. Çocukları ise en iyi eğitimleri alırdı ve hiç şüphe yok ki büyüdüklerinde babaları gibi onlar da sipahi olurdu. Bu duruma veledeş deniliyordu. Sipahilerin en büyük görevi savaşlarda padişahın ya da vezir-i azamın sağ tarafında durarak onu korumasıydı. Sipahilerin liderine sipahi ağası denirdi. Sipahi ağası Osmanlı'daki en büyük rütbeli 4. komutandı. Buradan terfi etmesi halinde Yeniçeri ağası, beylerbeyi ve hatta vezir-i azamlığa kadar yükselebilirdi. Ayrıca tüm Kapıkulu süvarileri sınıfından sorumlu olup savaşlarda onları denetlemek zorundaydı. Silahtarlar. Silahtarların da işleyişi sipahilerle hemen hemen aynıydı. Onlar da evlilik konusunda herhangi bir sınırlandırılmaları yoktu ve saraya yakın yerlerde yaşıyorlardı. Sipahilerden farklı olarak savaştan daha çok saray işlerinde görev almaları ve sarayı korumaları esastı. Genelde cuma namazından sonra fakir
fakirlere para dağıtırlar, padişah ava çıktığında onunla birlikte ava çıkarlar, merasim ve törenlerde padişaha eşlik ederlerdi. Silahdarların liderlerine ise silahtar ağası denirdi. Silahtar ağası aynı zamanda saray komutanıydı ve sarayın güvenliğinden sorumluydu. Silahtarlar savaş esnasında ise padişahın sol tarafında dururlardı ve onlar da padişahın güvenliğinden sorumluydu. Ulufeciler. Ulufeciler sağ ve sol olarak ikiye ayrılırlardı. Sağ ulufeciler genellikle vezir-i azam ve devlet erkanının güvenliğini sağlarken, sol ulufeciler hazine ve değerli eşyaların korunmasından sorumluydu. Savaş zamanı geldiğinde ordunun sağ ve sol kanadında yer alarak düşmanı sarmak veya destek sağlamakla görevliydiler. Garipler. Garipler de sağ ve sol olarak ikiye ayrılırdı. Ancak görevler arasında büyük bir fark bulunmazdı. Temel olarak savaş zamanında ordunun erzaklarını korumak ve lojistik desteğini sağlamakla görevliydiler. Sayıları 2000'i geçmeyen bu teşkilat genellikle dışlanmış olup kaynaklarda da pek rastlanmayan ilginç bir yapı olarak değerlendirilebilir. Anlatmış olduğum bu koca sistem 1826 yılına kadar devam etti. 1826 yılında ise 2. Mahmut artık sürekli isyan çıkartan ve günden güne devleti zayıflatan Yeniçerileri ortadan kaldırıp yerine başka bir ordu teşkilatı kurdu. 1826 ile 1923 arasındaki askeri değişiklikleri bu videonun 2. bölümünde anlatacağım. Ama şimdilik benden bu kadar. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olmayı unutmayın. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.